Cansuyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Bugün sizlere kökleri bitmiş orkidelerin tekrar canlandırılması, tekrar köklendirilmesi adına kullanılan taş kültürü yönteminin ikinci videosunu yayınlamak istiyorum. Geçenki videomda şurada kalmıştık. Orkidelerimizi kurtarmak için uyguladığımız kum ve taş kültürü gibi yöntemleri uygularken var olan bazı köklerin de çürüyebileceğini anlatmıştık. Orkidemizi bu kültürlerin içine kurtarmak için koyduğumuz zaman bazı köklerinin çürümesi anormal değil. Kökleri çürüdü diye hemen orkidenizi çıkartıp bunları yapmaktan vazgeçmeyin. Normal, yani orkidelerin bazı köklerinin çürümesi anormal değil. Çürümemesi gereken yer bu sert kısımlar ve gövde kısmı. Orkidelerde gövde kısmı çürümediği takdirde orkidelerimizi kurtarabiliriz. Ama gövde kısmı çürümeye başladığı takdirde zaten orkideyi kurtarmanız mümkün değil. Yeni vereceği kökleri buradan veriyor. Birkaç tane kökünün çürümesinde yani problem olmaz. Ama o kökleri kesmeniz lazım yani. Diğer yerlere de o çürümenin geçmesini engellemeniz lazım. Dediğim gibi ihtiyacımız olan bir tane kavanoz, taş, kumların temiz olması lazım. Bu ürün ne avantajları var? Gibi toprak bildiğimiz gibi yani bütün bitkilerin ihtiyacı olan şey toprak. Toprak da aslında kayaçların parçalanmasından oluşuyor. Yani zamanla, rüzgarla, suyla, zamanla aşınmadan dolayı kayaçların parçalanıp toprak olmasıyla oluyor ve belli organik maddelerin çürümesiyle toprak oluşuyor. Bundan dolayı orkidelerimize bu uygulamayı yaparken orkidelerimiz kökleri vasıtasıyla bu kumlardan belli mineralleri de almış oluyor. Şimdi burada bunu anlatırken hem de göstereyim. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi kök kısmı, o sert kısım kayanın üzerine gelecek. Hafif nem alabilir. Onda sıkıntı yok. Sert kısmı kayanın üstüne gelecek. Diğer kökler de yani bu asıl kök olan yumuşak kökler de uzun o kökler de kuma değebilir, suya değebilir. Bu kültürleri yaparken püf nokta orkidenin kökünün ve gövdesinin tamamıyla nemli kalması. Yani o sert kısım su içerisinde olmayacak ama orkide de nem alacak ki yeni köklerini verebilsin. Burada bu çok önemli. Bakın tam anlamıyla oturtamadım yani o sert kısmını. O yüzden çıkarttım, yeniden koyuyorum yani daha güzel, daha iyi olması adına. Yani bu kürde dediğim gibi 3 sene önce çok ciddi almıştım. Yaklaşık 5-6 tane güzel kök vermişti. Dikmiştim, büyümüştü yani orkidemde. O yüzden göstermek istedim size. Bakın şu yani yaklaşık 2 hafta geçtikten sonraki hali orkidemin. Şimdi göstereceğim size. Tabii iyice güneş alsın diye etrafındaki o camın etrafındaki o şeyleri çıkarttım yani iyice güneş alsın, her taraftan güneş alsın diye. Bakın görüyorsunuz yani. Küçük küçük canlanmalar var. Görüyorsunuz oradaki kökü. Kök uçlarından kökler verdi. Birkaç tane de yeni kökler vermeye başladı. Yani 2-3 hafta sonra bu orkideyi aslında toprağına yapabiliriz yani toprağına geçirebiliriz. Aslında bu orkide bu haliyle de yapılabilir. Yani dikilebilir. Bu haliyle de kurtarılır. Güzel bir bakım olursa bu haliyle de kurtulabilir. Yani bu kültür özellikle geçenki videomda bahsettim. Hiç kökü olmayan orkideler için çok verimli olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz bakın oradan küçük bir kök daha çıkmış. Yeni kök. Yeni kök de çıkmış. Evet.
Tam anlamıyla şimdi oldu. Şimdi göstereceğim. Gösteriyorum. Yani yeni kökte çıktı. Bakın görüyorsunuz. Orada yeni bir kök var. Evet, dikkat yapmak lazım. Yani dikkat etmek lazım. Yani bakmak lazım. Orkidelerle ilgilenmek lazım. Yani gösterdiğim şekilde yaparsanız, dikkat ederseniz, orkideleriniz, ölmüş orkideleriniz varsa, solmuş orkideleriniz varsa, kökü bitmiş orkideleriniz varsa kurtarabilirsiniz. Ama önemli olan orkidelere güzel bakıp orkidelerinizi bu hale getirmemeniz. Ben bu orkideyi bitmiş halde aldım. Yani bitmiş hale geldiği zaman çok ucuza veriyorlar. Ben de alıyorum. Orkideyi kurtarıyorum. Yani bir 3-5 ay baktıktan sonra orkide gerçekten çok güzel hal alıyor yani. Valla bu kültürü ben gerçekten seviyorum. Yani temiz, taşın üzerine bakın, görüyorsunuz oradan küçük bir şey daha çıkmış. Temiz, taşın üzerinde orkide güzel besleniyor. Onu görebiliyorsunuz, gelişmesini. Size bu kürü de tavsiye ederim. Diğerleri biraz zor olabiliyor. Ters su küründe sonuç almanız zorlaşabiliyor, zor olabiliyor. Su küründe de tam anlamıyla su şeyini ayarlayamayabiliyoruz. Ama bu kür gerçekten yapılması kolay bir şey. Burada kum kullanmayabilirsiniz de. Yani burada özellikle onu da söyleyeyim. Kum kullanmayabilirsiniz. Kum olmadan sadece taşlarla, bendeki o siyah taşları görüyorsunuz. O siyah taşlarla, siyah taş gibi 5-6 tane taş, biraz dibine su, suyla birlikte orkideniz kurtulacaktır ve daha iyi olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer, kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, çiçeklerinizle ve bitkilerinizle kalın.